İnsanlar baykuşları ta eski zamanlardan beri bilgeliğin simgesi olarak görmüşlerdir. Olağanüstü görüş yetenekleriyle karanlıkta bile görebilen iri gözleri onlara bu ünü getirmiştir. Çünkü çoğu baykuş türü karanlıkta ya da çok az ışıkta avlanır. Bu gizemli kuşların ölüm habercisi olduğu anlayışı cahiliye dönemine ait batıl bir inanıştır. Baykuş, karga, horoz gibi hayvanların seslerini uğursuz saymak düşüncesi hem peygamberimiz hem de dinimizce açıkça reddedilmiştir. Biyonik bilim dalında da en çok araştırılan hayvanlardan biri de baykuştur. Zira uçak yapımından sese duyarlı kameralara kadar baykuşlardan öğrenilecek çok şey var. Geçtiğimiz yıllarda yapılan araştırmalar ve deneyler sonucunda baykuş kanatlarının neredeyse hiç ses üretmediği ve bu sayede baykuşların inanılmaz derecede sessizce uçabildiği belirlenmiştir. Son zamanlarda ise bilim insanları baykuşların bu yeteneğinden ilham alarak jet motorları, rüzgar türbinleri, uçak kanatları ve hatta elektrikli süpürge, saç kurutma makinesi gibi ev aletlerini bile daha çok sessiz çalıştırabilecek araştırmalara başladılar. Bu ve buna benzer durumlar 1400 yıl önce kutsal kitabımız Kur'an'da da açıkça belirtilmiştir. Nitekim Mü'minun suresi 21. ayetinde şöyle buyuruluyor: "Gerçekten hayvanlarda da sizin için bir ders ibret vardır. Karınlarının içinde olanlardan size içirmekteyiz ve onlar da sizin için daha birçok yararlar var. Sizler onlardan yemektesiniz." Kafalarını 270 derece döndürebilen ve hassas duyulara sahip olan bu kuşlar sinema dünyasında da pek çok kez karşımıza çıktı. Fantastik filmlerin yanı sıra korku filmlerinde vazgeçilmezleri arasında yer alan baykuşların mistik görünüşleri de kendine hayran bırakıyor. Baykuş her ne kadar birçok kültürde kötünün sembolü olarak kabul edilmişse de aslında bilgeliğin ve bilginin, öğretmenin ve öğrenmenin sembolüdür. Dünya tarihindeki birçok kültür ve uygarlıkta farklı anlamları olan baykuşun Anadolu'da ise ölüm habercisi, uğursuzluk sembolü olduğuna inanılırdı. Mimar Sinan'ın her eserinde bulunan ancak dikkatli bir gözle fark edebileceğimiz muhteşem tasarlanmış ve yapılarına dahice gizlenmiş baykuş sembolleri bulunuyor. Mimar Sinan'ın en önemli eserlerinde baykuş figürünü neyi simgelemek için kullanıldığını bilemezsek de Selimiye, Süleymaniye ve Mihrimah Sultan Camisi'nde özenle gizlenmiş olan bu sanat eserlerini görmek hala mümkün. Mısır, Kelt ve Hint tarihinde de benzer şekilde yeraltı dünyasının bekçisi ve ölülerin koruyucusu olarak kabul edilmiştir. 2009'da gösterime giren 4. Tür isimli sinema filminde oldukça korkunç olan bu filmin konusu ise uzaylılarla istemeden iletişime giren insanların hikayesi anlatılıyor. Filmin konusu temel olarak insanların gecenin bir yarısında uzaylılarla yaşadıkları karşılaşmaları bir psikologla konuşması üzereydi. Filmde 1960'lı yıllarda Alaska'nın Nome bölgesinde insanlar hiçbir iz bırakmadan ortadan kayboluyorlardı. Ancak işin daha gizemli tarafı ise tüm insanların kaçırılmadan önce pencerelerinde beyaz bir baykuş görmesiydi. Filmin sonunda bu baykuşların dikkat çekmemesi için kılık değiştirmiş uzaylılar olduğu ortaya çıkıyor. Yani filmdeki beyaz baykuş uzaylılar tarafından oluşturulmuş bir yapay zekaydı. Rivayete göre Allah tarafından kendisine hayvanlarla konuşma yeteneği verilen Süleyman peygamber ve baykuş hakkında inanılmaz bir hikaye geçmektedir. Bu hikayeye gelmeden önce dilerseniz Hz. Süleyman'ın hayatına kısaca bir değinelim. Hristiyanlık ve Yahudilikte sadece kral olarak addedilen Hz. Süleyman, İslam dinine göre en güçlü peygamberlerden biridir. Yaşamı boyunca insanları doğru yola iletmiştir. Onlara Allah'ın birliğini ve tekliğini, cennet ve cehennemi anlatmıştır. Cinlere hükmeden tek peygamber olan Hz. Süleyman, Yahudiliğe göre 53 yıl, İslami kaynaklara göre ise 500 yıl yaşamıştır. Cil ve Tevrat'ta da adı geçen Hz. Süleyman, M.Ö. 970 yılında doğdu. Babası, kendisine Zebur indirilen ve Kral Calut'u öldüren Hz. Davud peygamberdir. Henüz 12 yaşındayken babasının yerine tahta çıkan Hz. Süleyman, diğer tüm peygamberler gibi adaleti gözeterek ülkesini yönetti. Tahta çıktığı zaman babası Hz. Davud'un Kudüs'te yaptırmaya başladığı Mescid-i Aksa henüz tamamlanmamıştı. Hz. Süleyman emrindeki cinleri çalıştırarak Mescid-i Aksa'nın kısa bir sürede tamamlanmasını sağladı. Allah'ı ve dini yalanlayan ülkelerin ordularına karşı birçok zafer elde etmiştir ve en çok mucize gösteren peygamberlerden biridir. Sadece cinlere değil, hayvanlara ve rüzgara da hükmederdi. Hz. Süleyman tüm hayvanların dilini bilir, kuşlarla iletişim kurarmış. O kadar ki kuşlar için bir teke yapılmış.
Tekke-i Mürgan adı verilen bu yerde kuşlar yılda bir kez toplanır, bir hafta eğlenir ve Hz. Süleyman'a dua ederlermiş. Hz. Süleyman kızını evlendirdiği bir günde kuş tüyü yataklar yaptırmak ister ve bütün kuşlara tüylerini dökmelerini emreder. Yarasa hemen orada tüylerini döker. Öbür kuşlar düşünceye dalmışlar. Baykuş ise Hz. Süleyman'ın katına gelir ve şöyle der: "Yeryüzünde kadın mı çok, erkek mi?" diye sormuş. Hz. Süleyman erkek çok karşılığını verince kadınların sözüne uyup başkalarının hakkına el uzatanları da kadından mı saydınız demiş. Hz. Süleyman bu haddini bilmezliğe kızacak olmuş ama sonucu merak ettiği için yavaştan almış. "Ne demek istedin, anlamadım." demiş. Baykuş şu karşılığı vermiş: "Efendimiz, biz kuşların tüylerimizden başka bir şeyimiz yok. Onunla soğuktan, sıcaktan, fırtınadan korunuruz. Onunla uçarak rızkımızı ararız. Sizin ise her şeyiniz var. Yine de eşinizin sözüne uyup tüylerimizi mi istiyorsunuz?" Bu sözler adaleti seven Hazreti Süleyman'ın hoşuna gitmiş. Hazreti Süleyman, "Benzerlerinin haklarını iyi savunuyorsun. Sen bundan sonra kuşların bayı olacaksın. Adın da Baykuş olacak." demiş ve baykuşu kuşların padişahı yapmış. Bir başka rivayete göre ise bir gün Süleyman peygamber gökte tahtıyla gezerken bir baykuş Süleyman peygambere selam verir ve aralarında şöyle bir konuşma geçer. Süleyman aleyhisselam selamını alıp şöyle sorar: "Niçin buğday yemezsin?" Adem aleyhisselam onun yüzünden cennetten çıktığı için. "Niçin su içmezsin?" Nuh aleyhisselamın kavmi suda boğulduğu için. "Peki niçin hep harabelerde bulunursun?" Harabeler Allah-u Teala'nın mirasıdır. "Niçin evlerde ötersin?" İnsanları ikaz için. Önlerinde şiddetli tehlikeler varken nasıl gaflette uyurlar? Böylesine yazıklar olsun. "Gündüzleri niçin çıkmazsın?" İnsanlar bana zarar verebilirler. "Öterken ne dersin?" "Tesbih okur, bir de ey gafiller, çıkacağınız uzun sefer için azık hazırlayın" derim. Süleyman aleyhisselam bu konuşmadan sonra baykuştan daha nasihatçı kuş olmadığını söyler. Başka bir mitolojik efsanede ise baykuşların efsanesi şöyle anlatılıyor. Efsaneye göre baykuş önce bir insandı. Bir gün kardeşini öldürdü. Allah ceza olarak onu kuşa dönüştürdü. Kardeşini öldürmekten dolayı büyük pişmanlık duymuştu. O gün bugündür hep kuytularda yalnız yaşar. Kardeşi öldürmenin vehametini ve pişmanlığını her gün her gittiği yerde insanlara ilan eder, "Aman ben ettim siz etmeyin" şeklinde uyarı mesajı verir. Yüce dinimiz İslam, kainatta her şeyin bir dengeyle yaratıldığını bildirir. Kainattaki tüm varlıklarda görülen denge, Allah'ın varlığının birer işareti ve belgesidir. Kainattaki ekolojik dengeyi sağlayan en önemli unsurlardan birisi de hayvanlardır. Kur'an-ı Kerim, ekolojik sistemin önemli üyeleri olan hayvanları ümmet olarak isimlendirmiştir. Yeni bir videoda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.